Selamünaleyküm arkadaşlar. Motorcu ile Usta kanalından herkese hoş geldiniz. Bu videomuzda Stil MS170 motorlu testlerimizi tanıtıyoruz. Ben zaten motoru açmıştım. Bakmıştım. Hani kendi kullandığım motor. Tekrardan size bir açılış videosu yapalım. Belki içinizde almak isteyenler olacak. Veya almamış da alacakları tavsiye ederim. Evet, göründüğü gibi bir tane motorumuz var. Stil MS170. Bir tane zincir. Bir tane de buji anahtarı. Orijinal olmak şartıyla üzerinde Stil yazıyor. Arkadaşlar motorun gücü 1.8 beygir, 40 santim pala, 91 ayak zincir, 27,5 diş zincir ayağıyla beraber 30 santimetre küp silindir hacmi, ağırlık 4.1 kilo, 0.25 benzin deposu, 0.15'te yağ deposu mevcut. Alacaklara tavsiye ederim. Hafif, güçlü bir motor. Aşırı derece bir güçlü değil ama sizin tarzınıza uygun bir motor. Ufak tefek odun, bağ bahçe işleri yapabilirsiniz. Hafif ergonomik yapısıyla sizlere hitap etmekte. İşte palamız bu şekilde. Palamız 40 santim. Orijinal palamız. Zincir ise 91 ayak. Şu ayak 91. 91 ayak. 27,5 diş zincir. 27,5 diş zincir. Buradan bir sayabilirsiniz isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Arkadaşlar bilmeyenlere duyurulur. Bu motorlu testere zinciri takarken bu şekilde takılmaz. Bu şekilde takılmaz. Bu nasıl takılır? Bu kısım, keskin kısım aşağıya bakacak. Yani motorun alt kısmına bakacak şekilde döndürürsünüz bunu bu şekilde. Keskin kısmı şu şekilde olacak. Alt kısma gelecek. Ve palayı şu şekilde şuradaki gergi vidasına denk gelecek şu delik. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu dişli de tam buraya oturacak. Ve bu şekilde bunu ilk başta tutturup sonrasında az bir şey kamayı çektirerek ayarlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu delik yerine oturacak arkadaşlar. Bu zincir buraya kadar gelecek arkadaşlar. Ve zincir dişlisine tam oturduğunuza emin olun arkadaşlar. Kesinlikle bu zincir dişlisi diğer tarafa oturur. Şurada araya bir yere sıkışır. Şu sekmana sıkışır. Pula sıkışır. O zaman olmaz arkadaşlar. Burayı bile bozma ihtimaliniz var. Özellikle Stil MS170'te şu deliğe dikkat edin arkadaşlar. Şu delik, bu erkek olan kısım buraya giriyor. Yani erkek uçlu kısım dişi kısma giriyor. Şurada dişi bir kısım var. Eğer buraya toz dolarsa bu kapak tam oturmayacak yerine, bu şekilde kalacak. Bu şekilde kalır yani. Hani tam oturmaz, bu şekilde kalır. Bu sefer bu kapağın burada çatlatmaya maruz kalır. Bu kapak bu taraftan çatlar. Şuradan çatlar. Özellikle şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Burası buraya geçecek şekilde takalım. Burası tam otursun arkadaşlar burası. Sonradan civatalarını tutturalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Civataları hafif sıktık arkadaşlar. Hafif. Sonrasında arkadaşlar zincirin gergi ayarıyla oynayacağız arkadaşlar. Zincirin gergi vidası burada. Bu şekilde sıkacağız arkadaşlar.
Bu şekilde sıktıktan sonra sıklığını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Zincirin sıklığını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu şekil iyi arkadaşlar. Bunu buraya taktığınız zaman rahat girecek. Bıraktığınız zaman kapanacak arkadaşlar. Bu şekilde zincirin ayarı bu şekilde olması lazım. Çok sıkarsanız motoru sıkar. Bu şekilde dönmesi lazım arkadaşlar. Sonrasında burayı sıkarız arkadaşlar. Aşırı derecede sıkmanıza gerek yok. Yalama yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya 0 basacak arkadaşlar. Bu şekil. Burayı bu şekilde öpecek arkadaşlar. Yani burada arasında boşluk falan kalmayacak. Eğer kalırsa bu şekil, yani bayağı bir açıklık kalırsa bu sefer kapağı buradan kırar arkadaşlar. Buna dikkat etmeyiz arkadaşlar. Motor bu şekilde arkadaşlar. Çalıştırma şeyini anlatacağım arkadaşlar size. Öncelikle motorun bakımından bahsedeyim. Motorun bakımını yapmak için şurada görmüş olduğunuz bir anahtar açma kafama, kilit açma kafama şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu şu an kilitli vaziyette. Buraya getirince açma vaziyetine dönüşüyor. Bu şekilde tutuyorsunuz arkadaşlar. Sola doğru şu şekilde çeviriyorsunuz arkadaşlar. Çevirdikten sonra bunu gazına dip gaz basarsınız arkadaşlar. Aşağıya doğru indirirsiniz. Bu şekilde kilitli kalır. Şöyle çekersin arkadaşlar. Bu şekilde gelir arkadaşlar. Ve hava filtresi de bu şekilde arkadaşlar. Hava filtresi. Tabii ben kullandığım için bu motoru biraz pis. Bunu hava filtresiyle, kompresörle temizleyebilirsin arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Motorun iç yapısı. Bunda dikkat etmekteki husus arkadaşlar. Burada 2 tane oval bir parça var. Bu parçalar buraya girmesi lazım. Eğer bunun bir tanesini takmazsanız bu kapak kırılabilir arkadaşlar. Bu damak kısmı buradan kırılabilir. Veyahut da bu kırılabilir. İlk başta bu şekilde takmanız lazım arkadaşlar. Şu şekilde. İlk başta ön kısmı taktıktan sonra alt kısmı bastırabilirsiniz. Zaten bastırmanıza bile gerek yok yani. Hemen oturuyor. Sonrasında arkadaşlar şu kilit kısmını saat yönüne doğru çevirin arkadaşlar. Şu şekilde. Bu yukarı bakacak arkadaşlar. Üst kısmı çentik. Sonrasında arkadaşlar motoru çalıştırmak için benzininizi tabi koyuyorsunuz. Benim benzinim var içinde. Şu anda motor sıfırda. Motor şu anda sıfırda. Bunu nasıl çalıştırabiliriz arkadaşlar? Biri alıp şu anda motor zaten soğuk. Motor bu şekilde çalışmaz zaten. Çalışır ama 10-15 tane çekmeden sonra çalışır. Bunu ilk soğuk start alması için dibine kadar basarsınız arkadaşlar. Sonradan en alta kadar alırsınız. Jig'leyi alırsınız arkadaşlar. Jig'leyi aldıktan sonra motoru çalıştırmaya başlarsınız. Bu şekilde pırlama yaptığı zaman motoru bir tık üste alırsınız. Bu şekilde hiçbir yere basmadan, gaza basmadan bu şekilde yukarı alırsınız. Sonrasında bu şimdi yarım gazla çalışacak. Yani kendisinden yarım gaz veriyor arkadaşlar. Yarım gaz verdiği için daha hızlı çalışacak motor. Hemen çalışacak. Sonrasında hemen ondan sonra gaza basarsınız. Gaza bastıktan sonra yukarı çıkıyor zaten. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde otomatik olarak kendisi yukarı atıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Motorumuzu çalıştırdık. Motor şu an sıcak bir vaziyette. Bir alıyoruz arkadaşlar. Bir konumuna çekiyoruz arkadaşlar.
arkadaşlar bu kesimiz bu şekilde. Dediğim gibi ilk alımda, yani ilk aldığınız zaman, sıfır aldığınız zaman bir depo boşuna yaksın. Hatta 2 depo yaksın. Litreye 60 gram benzin, yağ koymanız lazım. Yağlı benzin. Özellikle şuna da yağ koyabilirsiniz arkadaşlar ilk çalıştırmada. Çünkü burası kuru olduğu sürece, yağlamadığı sürece bu sefer kamanız yanacaktır yani. Hani kamayı zorlayabilir arkadaşlar. Çünkü buraya da yağ koymayı unutmayın. Dediğim gibi 1 litre benzin hazır edin arkadaşlar. 1 litreye 60 mililitre yağ ilave edin 2 zamanlı. Ona göre bir depo yaksın arkadaşlar. Bir depo yaktıktan sonra motoru artık kullanabilirsin. Hatta 2 depo yaksın. Daha garanti olur arkadaşlar. Kendi kendine yaksın. Siz ara ara gaz verebilirsiniz yani hani. İlk rodajını öyle tamamlasın motor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. MS170 bu videomuzda da MS170 motor testlerimizi tanıttık arkadaşlar. Herkese iyi günler arkadaşlar.